Bu videonun konusu 17 yaşıma tavsiyeler ama aslında böyle 14 ile 19 yaş arası diyebiliriz. Neden? Çünkü hem kız arkadaşlarımızda, kız kardeşlerimizde hem erkek kardeşlerimizde kimliğin geçişi, ergenlik demeyeceğim bunu, ergenlik daha erken başlıyor. Kimliğin oluşması, üniversite tercihleri hep bu dönemde oluyor. Ben kendi 17 yaşıma tavsiye veriyormuş gibi davranmayacağım aslında sadece. Sizin de 17 yaşlarınıza genel bir tavsiyede bulunacağım. Videoları izleyin, paylaşın, ne olur şunu yapın, abone olun diyen bir insan değilim. Bir ricam var. Beğenirseniz başka sizinle aynı yaştaki birine ya da çocuğunuz varsa bu yaşta bir izletin. Merak etmeyin. Sakin, tatlı, pırıl pırıl bir video olacak. Gelin bakalım 17 yaş civarında birisinin 7 tane düşmanı kim, ne ve nasıl çözülür? Merak etmeyin. Çok pozitif bir video. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Tam 7 düşmanımız var. Özellikle bu gelişme kimlik belirleme döneminde. Bir nolu düşman. Çekingenlik. İkincisi bununla çok karıştırılıyor. Hepsini tek tek açıklayacağım. Utanma. Utanma çünkü aileden, mevcut durumdan, çeşitli fiziksel özelliklerden çok fazladır. 3. Kıskançlık. İmrenme ile de karıştırabiliriz. Sonuçta birini kıskanıyorsanız bu çağlarda işte ilişkilerde kıskanma falan çoktur. 4. İlgi açlığı. İlgi açlığını size çok iyi anlatacağım. Bayıldığım bir konu çünkü. Bana gelen akıl danışan öğrencilerimde de görüyorum. Ailenin fazla ya da az vermesiyle alakası vardır. 5. Hareketsizlik. Burada sanmayın ki böyle az PlayStation oynayın falan diye sadece böyle abi baba tavırları takınacağım. Ama yine de bu kısmı konuşmamız lazım. 6 ise cehalet. Cehalet ama ben daha küçüğüm falan. Cehalet her yaşta vardır, merak etmeyin. 60 yaşına gelmiş cahil insan da görürsünüz. Ama en önemlisi ki bu videoda konuşmaya haddim var mı hiç bilmiyorum. Biraz abi, biraz amca, artık ne olarak görürsünüz bilmiyorum. Bir büyüğünüz olarak, hoca olarak diyelim ki. 7. kısımsa biraz sakat bir konu ama elimden geldiğince, bunu özel bir videoda yapacağım. Elimden geldiğince sakin şekilde değinip geçmeye çalışacağım. Hayatın sana verdiği şartlardan memnun olmamak ki bunun içerisinde parantez içinde intihar konusunda işleyeceğiz. Bir psikolog değilim. Olabildiğince bu konuyu dikkatli işlemeye çalışacağım. Hemen başlayalım. 1. Çekingenlik. Çekingenlik utanmayla çok karıştırılır. Şimdi çekingenliğin temeli nedir? Hepsinin çözümlerini de söylemeye çalışacağım. Temeli şudur. Anne baba seni böyle çok fazla pamukları sarar sarmalar. Sen de hayatta hiçbir zorlukla karşılaşmazsın bu büyürken 10 yaş sonrasında 18'e kadar. Sonra kendi ne istediğini ifade edecek özgüvenin olmaz. Yani özgüven büyük bir problem zaten. Çekingenlik de özgüvenin erimesiyle başlar. Kıskançlık da özgüvenlidir, utanma da. Ama ailenin sizi doğru şekilde hayatın zorluklarına ufak ufak alıştırmadıysa. Mesela aşı niye oluruz? Yarın ertesi gün o hastalıkla karşılaşınca bizi bir anda yıkmasın diye. Aile aman benim çocuğum aşı olmasın, bu olmasın, aman anaokulunda bütün arkadaşlar ona iyi davransın, yüzerleri ateşleyeyim diğer çocuklara da sorun çıkmasın diye uğraşırsa bu çocuk bir süre sonra ne istediğini söyleyemez. Hatta sportif faaliyetlerde, takım oyunlarında bir şeyin içine bile giremez. Yani bu bakın büyük bir sorundur. Yani anaokulunda da böyledir, lisede de böyledir, üniversitede de böyledir. Bir sosyal çevre gördü mü içine giremez, çekingen olur, kendini ifade etmekten korkar, der ben konuşacağım, rezil olacağım. Dolayısıyla sosyal olmasını ta 50 yaşına kadar hatta siz sabote ediyorsunuz anneler babalar. Çözüm mü? Değerli 17, 13 kaç yaşındaysan değerli kardeşim, utanma. Yani çekinmene gerek yok şu yüzden. Çünkü sen şundan korkuyorsun. Bir mükemmel olayım öyle. Bu yabancı dil öğrenirken de vardır bizde. Mükemmel konuşayım, Amerikan aksanı yapayım sonra konuşurum. Çekinme. Bir grup var. O grubun içine girmek istiyorsun ve o grup seni kabul etsin istiyorsun. İlk önce şuna bak. O grupta olman şart mı? Yani o gruptakiler çok matah. Şimdi özellikle orta öğretim döneminde, lise döneminde bu çok belirgindir. Gerçi ilk öğretimde de var ama böyle sınıfın havalı grupları vardır ve onlar böyle en uç, en saçma şeyi yapanları severler. Bunlara çok da gerek yok. Yani o grup seni kabul etmiyorsa o grupta olmak için de ölmene de gerek yok. Ama kendini ifade etmek için bir sohbete katıl. O sohbette seni dışlıyorlarsa ki benim başıma gelen bir olayı anlatacağım size birazdan.
Dışlıyorlarsa çok da dünyanın sonu değil. Kendine göre bir grup bulman lazım. Neden? Sebebini açıklıyorum. Çünkü o ilk öğretimde, üniversitede, lisedeki grup var ya, sonsuza kadar bir arada olmayacaklar. Okul bitecek, dağılacaklar. Liseden arkadaşlarına bile görüşmeyeceksin çoğuyla. %99'un ömrün boyunca bir daha görmeyeceksin. Çünkü üniversiteye girince yeni bir çevre gelecek. Ve çok şanslısın. Çekingensen üniversitede yeni bir sen olabilirsin. Daha da ilginci, üniversite bittikten sonra iş hayatına gireceksin. İş hayatında yepyeni bir çevren olacak. Dolayısıyla şu grup beni kabul etmiyor, demek ki ben çok kötüyüm, bütün sorun bende deme. Bütün sorun o grupta, o grubun içinde olman gerekmiyor ki. Şimdi size kendi başıma gelen bir şey anlatayım. Biraz uzun bir giriş oluyor ilk maddeye ama ben o daha işte ilk öğretimi bitirdim. Ortaokula geçtim. Burak Borandoğlu Lisesi'nde okuyordum. Hazırlık döneminde benim erken ergenliğim başlamışlar. Boyum diğerlerine göre daha uzundu. Ve sakallarım falan çıkıyor. Sakalım, bıyığım çıkıyor, düşünün. Bu yüzden de çok dışlanıyordum. Ve çok dışlanıyordum. Çocuklar bir yandan tenimin rengiyle de, yani Elazığ'dan gelmiş, İstanbul'a adapte olmaya çalışan bir insandım. Dolayısıyla tenimin rengiyle de çok alay ediyorlardı. Bugün kendi etnik kökenlerinden de dışlanan insanlar da bunu daha rahat anlar. Ve hani o dönem Burak Bora da böyle şey değildi, hani böyle bir Kadıköy Anadolu falan bir havası yoktu neticede, ama oradaki çocuklar çocuk oldukları için acımasızlardı. Ve hiç kimsenin bilmediği bir şey anlatacağım size. Böylece 800 bin, 1 milyon kişi bilecek. Bana bir lakap takmışlardı. Yani bu lakap konusu çekingenliğin babasıdır. Seni sınırlar çünkü, etiketler. Bana ne diyorlardı biliyor musunuz? Honduraslı. Honduras nerede biliyor musunuz? Güney Amerika'da bir yer. Çünkü hani tenin rengi esmer, böyle işte artık zenci mi diyeceğim, ne diyeceğim, aşırı koyusun ya. O dönem çok popüler değildi. İnsanlar kendini yakmaya bayılmıyordu. Çocuklar da acımasızdı. Ve o dönem bir aşağılanma ibaresiydi. Yani bu, seni dışlıyorlardı. Okullarda eminim tombik, şişko, işte bilmem ne, gözlük, bir sürü ünvan gelecekti. O dönem gözlük de takıyordum. O acımasız çocuklar bugün neredeler Allah bilir yani. Tanımıyorum etmiyorum çoğunu. Yani bu arkadaşlarınızla kopun, köprüleri atın değil, ama onlar ne oldu, ben ne oldum, ben bir yere vardıysam onlar nerede, haberim yok. Demek istediğim şey, kimse üstün alt oldu bir şey değil. Ama umurumda da değil, gördüğünüz gibi. Merak etmeyin, sizi dışlayan ve çekingenlik yaratacak o ahmakları bir daha hiç görmeyeceksin. Ve geldik 2. Utanma. Utanma konusu biraz sakat. Neden utandığına bakar. Ailenden utanabilirsin. Onların dış görünüşünden, maddi güçlerinden, sosyalliklerinden. Belki ailen seni işte Kastamonu'dan Amerika'ya getirmiştir. Sallıyorum şu anda. Ve İstanbul'a. Ve onların şivelerinden, köylü olmalarından utanabilirsin ki çok yanlış bir şeydir. Sonuçta senin hayatını oraya onlar getirmiştir. O utanacağın çevreye. Bu senin hatandır. İkinci bir şey, bedeninden utanabilirsin. Diyorum ya, ben saçımın dökülmesinden erken dönemde utanıyordum. Ne bileyim, erken bıyığım çıktı diye utanıyordum. Sonrasında fark ettim ki insanlar seni sevecekse sever. Şu anda Brad Pitt değilim. Kelim, göbekliyim. Çok da umurumda değil. Yani bu demek değil ki ya göbekli olun, herkes işte obeziteyle savaşı bıraksın, ama kusura bakmayın da seni işte burnun uzun diye, bilmem ne diye sevmeyen insan dünyada olsan olur, olmasan olur. O yüzden ne olur bedeninizden utanmayı da bırakın. İçiniz rahat olsun. Yaşınız ilerledikçe daha sizi sevecek insanlar veya o kusurlarınızı abarttığınız kadar da önemli bulmayan insanlar göreceksiniz. Üçüncüsü, imkanlarınızdan utanabilirsiniz. İmkan ailenin imkanıdır genelde. Kusura bakmayın ama buna çare yok. Yani sen hep yukarıya bakıyorsan, işte Mahmut'un ailesi çok zengin, Berke Su'nun ailesini ona Ferrari almış daha anaokulundayken, biraz da aşağıya bak ya. Git bir devlet hastanesinin aciline gir bakalım, orada nasıl durumlar. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Bak bu çok belki baba bilgiç enişte konuşuyorum, ama beğenmediğin şey sağında ya da solundakine bakarak ayarlanmalı. Yani sen bisikletin varken sağındaki insana bakıyorsan ve sağındaki insanın Ferrari'si var diye kendini kötü hissediyorsan, bir de solundakine bakalım. O yürüyor. Belki de hiç yürümüyor. Evinden bile çıkmıyor. Dolayısıyla lütfen neye sahip olduğunuza çok savaşmayın. Çünkü değiştiremeyeceğiniz şeyi geliştirmeye çalışın. Geliştiremiyorsanız o zaman başka bir alana kayacaksınız zaten. Sonuncu utanabileceğin şey yapamadıklarındır. Yapamadıklarını kusura bakma sen yapmıyorsundur ya da zamanı değildir. Bir bekle. Utandığın şey şartlarınsa ne olur bir bekle. Yani hep 16-17 kalmayacaksın. Bunun 25'i var.
Zak diye 40'a geleceksin. Ha ben 40-41 oldum. Emin olun o hayat böyle büyükler söylüyor ya, çabuk geçecek, öyle oluyor. Vallahi öyle geçiyor. O yüzden tadını çıkar. İlla o grubun, popüler grubun içine girmeye çalışma. Kendi grubunu kur. 3. Kıskançlık. Gel burada biraz dürüst olalım. İşte o kızı beğeniyorsun ya da o erkeği beğeniyorsun. Ve o gidiyor Mahmut'la ya da Berke Su'yla çıkıyor. Ya da işte Aylin'le çıkıyor. Nefret ediyorsun, kıskanıyorsun, geberiyorsun. Biraz dürüst olalım mı? Belki de senin yüzüne zaten bakmayacaktı. Yani sen eğer ki Fenerbahçe, Galatasaray'san ve Barcelona ile niye aynı grupta değilim diye şikayet ediyorsan, kusura bakma ya, bir kendi liginle oyna abi. Ben kendi ligimle oynadım. Yani ben de böyle çılgın platonikler yaşadım falan filan. Sonra anladım ki hayat hiç de öyle değil yani. Böyle işte alay edildiği gibi enerji olayım, o kız bana aşık olsun. Çünkü kıskançlığın temelinde o var. Giden kıymetli oluyor. Öbür tarafta bakıyorsun, seni seven birisi var ve sen onun yüzüne bile bakmıyorsun. Çünkü öbürü olsun, o çok güzel, illa olacak. Kusura bakma da hayat şu anki imkanlarla seni sevebilecek birini veriyorsa seni sevene sarıl. Neyi kıskanacaksın? Ben buna imrenme demiyorum, kesinlikle kıskanma. İşte iPhone 11'i alan, iPhone 15'i alan işte çocuğu kıskanacaksın. Yani yemişim dert ettiğin şey be kardeşim. Yani telefon dediğin şey, tablet dediğin şey hepsi aynıdır. Ailenin maddi durumun yoksa başkalarını kıskanarak avantajlı olmuyorsun. Kendince hobi bir şey geliştir. Sen de bir farklılık yarat. Buna çözüm yok. Yani benim niye yok? Ailem niye böbreğini satıp bana iPhone almıyor? Alamıyor kardeş. Ama kıskançlığın şu yönü kötüdür. Tipik Türk hastalığı. Notları iyi olanı kıskanmak. Sen Türkiye'de yetişirken ben şöyle şeyler gördüm. Hani belki dünyanın her yerinde vardır bu arada. Ben Türkiye'de büyüdüm. Daha başarılı olanı aşağıya çekelim. Biz yükselmesek de olur. Yani çan eğrisi denilen sistem onu alıştırdı Türkiye'de. Üniversitede tanışacaksın. Herkes başarısız olsun. Başarısız olan başarılı gözüksün. Dolayısıyla eğer notları iyi olan birini kıskanıyorsan bir zahmet git onunla konuş ve çalışmaya başla. Üzgünüm, Türkiye eğitim sistemi çok garip bir sistemdi bu. PISA testin 2018 sonuçları açıklandı. 39'uncular çıktık diye mutlu oluyoruz, düşün. Ha bu arada burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bazı değerli kardeşlerimiz ki bir tanesinin annesiyle ve ailesiyle görüşüp kendisine de ulaştım. Eğitim sistemine ilgili eleştiri yapıyorum diye ders çalışmayı bırakmışlar. Vallahi ciddi söylüyorum bunu. Ne olur bu sistem evet çok başarılı değil ama içindesiniz ve çalışacaksınız. Kıskançlığa çözüm. Başka alana odaklanacaksın. Hiç dinlemeyeceksin beni. Hele ki aşk meşk gönül işlerinde. Ben lise 2'ye kadar kız arkadaş görmemiş insanım, düşün. Böyle hep kız arkadaşı ayrıcalıklı insanların özelliği sanıyordum. Böyle diziler gibi kenardan izliyordum. Ama diyorum, kız arkadaşı var, nasıl bir şey bu? Merak etmeyin, hayatta bolca seveceğiniz ve sizi sevecek insan olacak. Kıskançlıktan kendini kemiren, hele ki son maddede konuşacağız, ahmakça hayatına son vermeye çalışan insanlar var. Gönlünüz rahat olsun, hayat çok uzun. Hem lak diye 41 oluyorsun hem de bir yandan o kadar çok insan tanıyacaksın ki, ama kıskançlıktan çıldırıyorsun ya. Ne olur başka insanlar var mı ya da bir bak. Yani sadece onu obses şekilde, takıntılı şekilde ona kafayı taktıysan ve o da seni sevmiyorsa boşuna zaman kaybediyorsun. 4. En tehlikeli maddelerden birisi ilgi açlığı. İlgi açlığından kastım şu: aile eğer ki çocuğa yeterli sevgiyi vermediyse bu bir boşluk oluşturur. Aşırı dozda verdiyse de sıkılır ve boşluk oluşturur. Yani baklavayı hiç vermezsen de baklavayı çok merak eder. Her gün ağzına baklava tıkarsan bu sefer sütlacı böreği merak eder. Öyle de böyle ailenin az ilgi gösterdiği, hatta ikinci, üçüncü çocuk doğduktan sonra daha az ilgi gören bir şey düşünelim. Türk ailelerinde var bu çünkü. Bebek. Yani 3 tane çocuk yapın. 3 tane yapın da birincisine bakabiliyor musun? Birincisinin psikolojisinin, maddi durumu, okulun eğitimini yapabiliyor musun? 3 iyidir, 5 yapalım, futbol takımı kuralım. Kur. Birincisi ilgi açlığından dolayı dikkati dağılıyor. Bugün hani holding yönetiyormuş gibi 3 tane çocuk yaptığın zaman bir tanesinde oluşan ilgi açlığı nereye gidiyor biliyor musunuz? İlk gördüğü güçlü karaktere sarılıyor. O güçlü karakterde de bir sürü kötü ihtimal var. Üzgünüm ama değerli kardeşlerim, eğer ki sizden yaşça çok yüksek birine ilgi duyuyorsanız bu tehlikeli bir insan olabilir. Türkiye'de biz bunda pedofil sapıkları bile görebiliyoruz. Ne olur size eğer ki birisi yaşınıza göre aşırı değerli kılıyorsa, aşırı abartıyorsa lütfen bir şüphelenin. Bir diz boyu, kol boyu bir mesafe koyun. Her şey o kadar güzel olamaz. Yani
Sen 16 yaşındasın ama 25 yaşında, 30 yaşında birisi öyle harikasın, böyle muhteşemsin, aileni boş ver, ben seni mutlu edeceğim, muhteşem bir ekip olacağız falan. Şimdi anlatamıyorum da çok fazla. Böyle şeyler vaat ediyorsa lütfen uzaklaşın. Keza bunun çok çirkin tarafları da var. Uyuşturucu bağımlılığı var, madde bağımlılığı var. Lütfen ilgi açlığını doyurmak için tanımadığınız insanlara sarılmayın. Çünkü bunun süresi de 3-5 gündür. Onu da söyleyeyim size. 5 gün önce hiç tanımadığın birisi 3 gün sana iyi davransın, saygı gösteriyormuş gibi yapsın, değer veriyormuş gibi anında sarılırsın. Lütfen bir ilgi açlığı hissediyorsanız takım oyunlarına sarılın. Hem risk dağılır. Koskoca takımın içerisinde bir tane kötü varsa bir tane de iyi vardır. Hem de üretken olursun. Spora, sanata, satranca vesaire sarılın. Bir hobi edinin. Olabildiğince kalabalık insanların içinde olun. Ne kadar çok insan tanırsanız o kadar ilgi açlığınızı doyurabilirsiniz. Annem beni sevmiyor, babam beni sevmiyor diye düşünüyorsan daha kaliteli insanların kalabalığın içerisine karış. İlgi açlığınızı bir evcil hayvanla besleyebilirsiniz. Burada evcil hayvanın sorumluluğu gittikçe büyür, onu söyleyeyim size. Yani bir kaplumbağa, su tospağası falan aldığınız zaman o kolaydır. Hani doğaya salın demiyorum ama bir köpek gibi değildir. Sonuçta köpeği dışarı çıkıp gezdirmen lazım. O da sorumluluğu öğrenmeniz için sıkıntı yaratabilir. Burada lütfen ailenizden az ilgi gördüğünüzde, ben ne dersem diyeyim bunu umursamayacaksınız ama 22 yaşından önce, ki o üniversiteyi bitirmenize, hayata atılmanızdır bu, siyasi ve dini görüşleri çok derinlemesine tatmin olacağınız şekilde bağlanmayın. Bu inançlarınız olmasın demek istemiyorum ama kendi paranızı kazanana kadar lütfen, yani böyle şu görüşün peşindeyim, ülkeyi kurtarırım. Ya önce bir kendini kurtar, sonra ülkeyi kurtarırsın. Ve sonuncusu, ilginin yarattığı boşluğu sigara, alkol ve hatta bahisle, iddiayla ülkemizde yasa dışı kumar oynanıyor. Hiç bunu, yani VPN'le bağlanıp kazinolar, betsonlar falan filan uçuşuyor. Ne olur bunlarla kendinizi tatmin etmeyin. Çünkü eksik başarı, okulda başarılı olmuyorsan iddiada, kumarda 3-5 kuruş kazandın mı mutlu oluyorsun. Ben görüyorum yani, gidiyor işte maçlar alt alta yazıyor, oranlar, kuponlar. Tamam, bunu ilerleyen yaşlarda yapın da ana baba parasıyla en azından iddia bahis oynamayın. 5. Hareketsizlik. Hareketsizlik ve hedefsizlik. Ben bunu aynı yere bağlıyorum. Şu anlamda aynı yere bağlıyorum. Bir video var, böyle Obama'nın döneminde yapılan bir konuşma. Obama 2 dakika boyunca, 3 dakika boyunca ulusa sesleniyor ve diyor ki lütfen diyor kendinize yatırım yapın. O oyunları oynayan çocuklar değil, yazan çocuklar olun. Gençlik diyor. Size böyle bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'de bunun aynı döneminde karşılığında da ya teknoloji güzel şey ama çok da kafayı yormamak lazım falan var da şimdi başıma işe almayayım. Gençlere bir video çünkü. Burada şu önemli. PUBG oynamak çok güzel. Evet, inanılmaz bir başarı. Oynamayın demiyorum. Takım oyundur, yaratıcılığı arttırır, dikkati falan filan da PUBG oynarken ölen insan var bu dünyada. Türkiye'de de 3 tane gencimiz 2018 yılında PUBG oynadığı için birbirini bıçaklıyor aynı internet kafede. Mümkünse tamam, yine PUBG'nizi oynayın ama bir parça da dışarıya çıkın. Olabildiğince insanlarla birlikte bir şeyler üretin ve yaratın. Yani ortak bir şey üretmediğiniz sürece o hareketsizlik ve hedefsizlik sizi yorar. Hedefsizliği de şöyle katıyorum işin içerisine. Hareketsizlik ve hedefsizlik şurada kesişiyor. Anne baban diyor ki işte benim oğlum mühendis olacak. Aslan oğlum, kaplan oğlum, bak ne Mevhibe teyzenin kızı avukat oldu. Bu da avukat olacak. İşte bu da psikolojik intihardır. Çünkü her aileden bir tane Tansu Hatürk de çıkabilir. Kendisiyle umarım video çekeriz. Sanata, spora da yönelin. En azından ikinci bir B planı olarak elinizde bulunsun. Cehaletle verilen kararların sonuçlarını sen ödüyorsun. Cehalet ne biliyor musun? Özür dilerim anneler, babalar. Burayı bir dakika ileri atabilirsiniz. Annenin babanın çeşitli fikirleri var ve sana paket olarak diyorlar ki al bunu kullan. Bu çok güzel bir fikir. Bu parti güzel. Bu görüş güzel. İşte bunu yapacaksın. Anne babanın sahip olduğu fikirler için üzgünüm ama üzerinden 20 yıl geçti. Yani şöyle düşün. Şu an beni izliyorsan 20 yaşındasın, sallıyorum, ya da 15 yaşındasın. Anne babanla 30 yaş koysak, 25 yaş koysak 40 yaşında. 40 yaşında bir insan 79'da doğmuştur. Aha ben. Bu mantıkla düşünürsek 90'larda yetiştim. Bütün görüşüm, siyasi görüşüm, her şey 90'lardaki gelişen birinin fikrini sen ne yapacaksın? Yıl gelmiş 2020, 2020'deyiz ya. Düşünebiliyor musun? Dolayısıyla annem babam bir şeye tük akan, solcular öyle pislik, sağcılar şöyle bilmem ne falan filan fikirler üretiyorsa
Lütfen rica ediyorum kendin oku, öğren, bir fikrin de olsun. Ama siyasi dini anlamda söylemiyorum. İşte bütün bilmem neler şöyle, bu alana hiç yönelme, şunu seç. İşte biz buna paket cehalet diyoruz. Cehaleti yenmenin birkaç yolu vardır. Bir, bakış açını değiştirmen lazım. Satranç oyna. Baban çok iyi tavla oynuyor olabilir. Baban pazar günleri seni zorla tavlaya bantla yapıştırıyor olabilir. Satranç oyna. Bir parça edebiyat. Kitapların özetini arıyorsunuz. Yani 200 sayfalık kitabı oturup 3 günde 4 günde okumak yerine özetini arıyorsunuz. Maalesef eğitim sistemi zorla kitap okuttuğu için, eğitim sistemi birçok şeyi zorla yaptırdığı için size zorla kolayına kaçıyorsunuz. Ve mümkünse bir parça YouTube'da, tamam yine bazı YouTuber'ları izle, sorun değil, ama yine çikolata şelalesi yapsınlar dudaklarından da, TED konuşması falan filan da bir izle bir zahmet. Geldik son 7 ve en tehlikeli olanına. Ergenlik döneminde ve 20 yaş öncesinde, sonrası bir psikoloğun çok detaylı konuşacağı ve misafir edeceğim bir konu. Ama gençlik döneminde bazı şeyler dünyanın sonu olarak gelebiliyor. Bu sene bu ülkede 20'nin üzerinde haber okudum. Bunların bazılarını gündem serisine de taşıdım. Sınavda başarısız olmuş, intihar etmiş. Bir yarım akıllı, ahmak bir müdür, artık bilmiyorum ne, okuldaki sözde zekası yönetime yetecek birisi, bir kız öğrenciyi azarlıyor ve dönüş yolunda servisten atlıyor, intihar ediyor. Yaşayacaksınız bunları. Yani sınavlarda başarısız oldunuz diye ne olur aileden korkarak hayatınıza son verme yolunu seçmeyin. O kadar yanlış bir yol ki bu. Bunu, bir şey çok çok kötüyse, yani aslında konuşması çok kolay bir konu değil ama çok çok kötüyse, çünkü intihar eden 6 insana tanık oldum ben bu yaşıma kadar. 2'si başarılı oldu, 4'ü başarısız oldu, çok mutluyum. Daha bu yıl taze bir olay yaşıyoruz. Bir şey gerçekten kötüyse ne olur? Anne baba dışında aileden olan, IQ'su ortalamanın biraz üstünde olan bir enişteye, dayıya da bir durumu anlatın. O kadar kötü olamaz. Hele ki utanç duyacağınız, başkalarına anlatmakta çok kolay konuşamayacağınız bir şeyse, bunu kızsanız bir kadına lütfen, ama ailenin biraz dışında ve güvenebileceğiniz birini anlatın. Çünkü utancınızdan hayatınızı sonlandırmayı seçmek kadar büyük bir hata yok. Sen öldükten sonra dünyanın bir önemi yok. Onda çok özel bir video çekeceğim. Çok ahkam kesmek istiyorum. Yanımda mutlaka psikolog olacak. 17 yaşıma bütün öğütlerim bu kadar. Sakat bir şey yapmamak ve 18, 19, 20'leri görmek ve hayatın öyle ya da böyle sana daha güzel bir şeyler getirmesini ummak zorundasın. En kötü ihtimalle şunu söyleyeyim. Ölmezsen 40'ı falan görüyorsun. Ve insanlar seni bir kameranın vasıtasıyla dinliyorlar ve sevgi saygı gösteriyorlar. Sizin hayatınız daha eğlenceli olacak. Ayrıca en azından ben göremeyeceğim ama şu 2100 yılında ne olacak? Siz de belki merakınızı giderirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.